Herkese merhabalar. Bugün sizlere alışılmış tariflerden çok daha farklı, şöyle şerbetini tam çeken, tam kıvamında çok da lezzetli bir revani tarifi hazırladım. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel tatlı tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 3 su bardağı toz şekerimi uygun bir tencerenin içerisine döküyorum. Ardından üzerine 3,5 su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Ben bu tarifimde klasik 200 mililitrelik su bardağı kullandım. Toz şekeri ve suyu ekledikten sonra şöyle çeyrek bir limonun suyunu sıkarak ve limonu da içerisine atarak tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. İlk aşamada ocağım harlı ateşte. Şöyle şeker eriyinceye kadar güzelce bir karıştırıyorum ve şerbetim kaynamaya başladıktan sonra ocağımı orta ateşe getirerek yaklaşık 15 dakika boyunca orta ateşte şerbetimi kaynatıyorum. Burada dikkat edelim, ocağınız harlı ateşte olmasın. Kaynadıktan sonra mutlaka orta ateşe alalım. 15 dakika kadar kaynatmış olduğum şerbetimi şimdi ocaktan indiriyorum ve soğuması için ayrı bir kasenin içerisine döküyorum ve kenarda şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şimdi de revani tatlımın hamurunu hazırlayacağım. Ben bunun için 4 tane yumurtamı kasemin içerisine aldım. Ben küçük boy yumurta kullandığım için 4 tane koydum. Ama sizler büyük boy kullanacaksanız 3 tane yumurta da yeterlidir. Şimdi yine 200 mililitrelik su bardağıyla 1 su bardağı toz şekerimi içerisine aktardım. Ve sonrasında çırpıcı tel yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Ben bu aşamada mikser kullanmadım ama sizler dilerseniz mikserle de bu çırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle 2 dakika boyunca karıştırdıktan sonra şimdi de üzerine 1 su bardağı sıvı yağımı döküyorum. Şimdi de içerisine 1 su bardağı irmik ve yine aynı ölçülü su bardağıyla 1 su bardağı da unumu ilave ediyorum. Ve ardından 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra tüm bu malzemeleri tekrar çırpma teliyle güzelce bir çırpıyorum. Tüm malzemeleri güzel homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırdıktan sonra artık çırpma telini kenara bırakacağım ve üzerini bir kapakla kapatarak yaklaşık 2 dakika boyunca tatlı malzemelerimi kenarda dinlendireceğim. Bu aşama önemli. 2 dakika boyunca böyle üzerine bir kapak kapatarak tatlı hamurunuzu dinlendirin. Üzeri şöyle göz göz olduktan sonra da bu aşamada içerisine kenarda bekleyen 1 su bardağı ılık sütümü döküyorum. Mutlaka sütünüz ılık olsun. Ilık sütü de ekledikten sonra ben revanin içerisine portakal ya da limon kabuğunu çok yakıştırdığım için bu aşamada içerisine limon kabuğu ve biraz da limon suyu ekledim. Sizler sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Diğer revani tariflerinden çok daha farklı ve çok da lezzetli, sünger gibi bir kıvamda bir revani olacak böylece. Sizlerin de mutlaka bu yöntemle bu tatlı tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm bu malzemeleri ekledikten sonra tatlımızın kıvamı hala sulu bir kıvamda olduğu için şöyle bir küçük çay bardağı daha un ilave ediyoruz. Unu ekledikten sonra tekrar çırpma teliyle güzel pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Bu aşamada tatlımızın hamuru akışkan bir kıvamda olacak. Şöyle yakından da göstereyim size. Bu kıvamda olması yeterli. Lütfen fazla un ekleyerek tatlı hamurunuzu koyulaştırmayın. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırladık. Sıra geldi tepsiye dökme işlemine. Ben bugün 25'e 35 dikdörtgen bir tepsi içerisinde yapacağım. Sizlerin elinizde böyle bir tepsi yoksa dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Tatlı hamurumu şimdi yağlamış olduğum tepsimin içerisine döküyorum. Bu arada fırınımızı da alt üst fansız ayarda 180 derecede 5 dakika boyunca açıp ısıtalım. Şöyle tatlıyı döktükten sonra da sertçe 2-3 kere zemine vurmaya özen gösterelim. Bu sayede her yerine de eşit bir şekilde tatlımız dağılmış oluyor.
180 derece alt üst ayarda yaklaşık 30 dakikada benim tatlımın üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre tatlınızı kontrollü olarak pişirin. Şimdi pişen revani tatlımı kenara alıyorum. Tatlım ılık, şerbetim soğuk olacak şekilde dilimledikten sonra şerbetini vereceğim. Ben tatlımı bu şekilde önce 3'e uzunlamasına kestim. Sonrasında da şöyle kısa tarafından başlayarak 4'e böldüm. Biraz yamuk kestim ama artık kusuruma bakmayın. Şimdi tatlımız ılık, şerbetimiz soğuk olarak güzelce şerbetini döküyoruz ve sizin de gördüğünüz gibi şerbetini döker dökmez tatlımız sünger gibi tüm şerbeti emiyor. Evet, saniyeler içerisinde tüm şerbeti çekti. Şöyle yakından da size göstereyim ve soğuduktan sonra da servis tabağına alarak size içinin dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Bu revani tatlısının şerbetinin ölçüsü hem tam ölçülü hem de böyle çok tatlı bir kıvamda olmuyor. Şöyle dinlendirmiş olduğum tatlımın üzerine biraz Hindistan cevizi serpiştirdim ve şöyle servis tabağımın içerisine alarak da size yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Revani tatlımın her yeri şerbetini tam olarak çekti. Tam kıvamında, tam da ölçülü çok güzel bir revani tatlısı oldu. Şöyle bir çatal alarak size kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.